Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna. Ağırlık bakımından en büyük sözü söylüyordu. Bütün cihana bedel. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylüyordu. Öyleyse insan imanının nispetinde bildiği büyük davayı başkalarına anlatmaya çalışacaktır. Allah vardı ve kimse bundan ötürü gam etmiyordu. Allah ehli ihsanla beraberdir. Onu görüyor gibi ona kul olup ondan dönmeyenlerle beraberdir. Peygamberinizin dert ve davasını dert ve dava edinin. Allah'ın isteği budur. Öğrendiğimiz her şeyi başkalarına anlatmak müminin şiarıdır. Uyuşuk uyuşuk dolaşmak bu da kafirlere has bir sıfattır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri yolunda kaim ve daim eylesin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, insaniyeti sönmemiş insan, vicdani hayatını kaybetmemiş bir insan, sinesinde kalp taşıyan bir insan, istifade ettiği, tattığı, gördüğü, elde ettiği, onunla olduğu, onunla her şey olduğu, onda her şeye erdiği, güzel, kıymetli, faydalı şeylerden başkalarının dahi istifade etmesini dert edinir. Gidip cenneti görürse başkalarını oraya davet etmek, oraya inandırmak onun en büyük derdi haline gelir. Gider de kaderi görürse, kaderin kalemini, kaderin defterini görürse, kader hakkında, kalemi hakkında, defteri hakkında insanları ikna etmek onun için bir dert haline gelir. Ya ayet ayet kainatın dilinden Allah'ı duyar, kendine has görüşüyle, kendine has ihatasıyla onu görürse, onu göstermek, onu duymaya muhtaç olanlara duyurmak onun için dert haline gelir. Bu insan olan insan içindir. Vicdanı sönmeyen insan içindir. Sinesinde kalp taşıyan insan içindir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam işte bu derdin dertlisidir. O Allah'ı görüyor gibi inanmış. O cenneti görmüş inanmış. O kaderi, kaderin kalemini görmüş inanmış. O meleklerle şifahi olarak konuşmuş, onları görmüş, inanmış. Kendisine inen kitabın Allah tarafından geldiğini görmüş, duymuş, bütün benliğiyle inanmış. Ve sonra bu cennet asa hayata insanları götürmek için cenneti de bırakmış,
huriyi de bırakmış, gılmanı da bırakmış, insanlığın içine dönmüş. Kemali zirveye ulaştığı anda yeniden işin hadidi olan, kuyunun karı olan işin dibine inmiş, insanların elinden tutmak, gördüğü kemali, müşahede ettiği cemali onlara da göstermek, onlara da gördürmek, onlara da duyurmak için. Bu noktada Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çok mustariptir. Çünkü beşer onun anlattığı şeyleri anlamaya yanaşmamakta, ondan kaçmakta, o büyük hakikatlara kulak tıkamaktadır. O ise kalbi kalaklar içinde, ıstıraplar içindedir. Okuduğum ayet onun bu halini anlatıyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ Şu çizdikleri inhiraflardan, zikzaklı yürüyüşlerden ötürü neredeyse kendini boğacak, intihar edeceksin. İnanmıyorlar diye kalbinin kalakı seni öldürecek gibi. Esefin, teessürün seni böylesine mustarip ediyor diyor Kur'an-ı Kerim. Onun o ısraplar, kalaklar içindeki halini anlatıyor. Delailiyle Allah'ı gördükten, kainatından onu duyduktan, nefse inip, nefse dalıp, onu orada anladıktan, vicdanda onun sesini duyduktan sonra bir insan için en büyük dert bu sesi duymayanlara duyurmak, bu nur ile onları tenvir etmek, bu ahenk içinde onların da dem tutmasını temin etmek, hep beraber cemaat halinde Darüsselam'a gitmelerini temin etmektir. İnsan olan insanın derdi budur. Ömer'i bütün coşkunluğuyla birinin yanında ağlarken görüyoruz. Halife-i Ruh-i Zemin bir manastırın önünden geçerken sevmaden başını dışarıya çıkaran bir rahibi görür. Zühde kendini vermiş, yememiş, içmemiş, bitap düşmüş. Bu zavallı rahip, Hazreti Ömer bunu görünce hıçkırıklarını tutamaz, ağlamaya başlar. Hristiyandı derler, ey Allah'ın peygamberinin halifesi. İşte ben de onun için ağlıyorum ya der. Dünyayı kendine cehenneme çevirmiş, katlanmadığı ıstırap kalmamış, fakat vapuru kaçırmış, Hz. Muhammed'i bulamamış, cehenneme gidecek, onun için ağlıyorum der. Allah Resulü'nü mustarip, bize gelmiş, kendisine hizmet eden Yahudi çocuğun vefat ederken başının ucunda görüyoruz. Siz kendisini nasıl kalaklar içinde mustarip yaptığını arz edeceğim bu tabloda müşahede etmeye çalış. Kendisine hizmet eden Yahudi çocuğu hayatının son demlerinde son soluklarını alıp veriyor. O son solukları değerlendirirse Darüsselam'a gidecek. Orada da Nebiler Nebisine hizmet edecek. Ya değerlendiremezse o cehenneme gidecek. Allah Resulü şefkat dolu bakışlarını çocuğa tevcih ediyor ve içinden geldiği gibi tatlı bir eda ile ona eslim ya velet diyor. Müslüman ol, teslim ol diyor. Çocuk Resul-i Ekrem'e gönlünden çoktan bağlanmış. Fakat babasının şerrinden, anasının ihafesinden Resul-i Ekrem'e ittiba edememiş. Allah Resulü mübarek yüzünün hatlarındaki ıstıraplarla gösteriyor, kim bilir ne kadar korkuyordu. Ya çocuk reddederse, ya demiyorum derse, ondan o kadar mustaripti ki, çocuk bakışlarını Allah Resulü'nden kaçırdı, Müslüman olamamış, babasına baktı, babası eti Ebel Kasım dedi. Yahudi hak hesabına konuşturuyordu. Canım evladım, Ebul Kasım'a itaat et diyordu. Çocuk son nefeslerinde, son solukları çıkarken onlarla beraber yukarıya doğru nurdan adeta helezonlar çiziyor gibi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah da beraber yükseliyordu. Allah Resulü cihanı fethetmiş gibi ciddi bir gıpta içinde hücre-i saadetlerine dönerken kim bilir kalbi ne kadar inşirah içinde, ne kadar saadet içindeydi. Kendini kalaklar, ıstıraplar içinde bırakan Nebiler Nebisini Ebu Kuhafe'nin karşısında görüyoruz. Mekke fethine kadar küfürde direnmiş bu gözleri görmeyen insan o güne kadar manaya karşı da gözleri kapalıydı. İlk nübüvvet şem'ası onun evinde yanmıştı.
Onun torunu Nebiler Nebisine zevci olmuştu. Onun mükerrem oğlu Ebu Bekir, kıyamete kadar beşerin iftiharla anacağı bir iftihar tablosu haline gelmişti. Ama ne acı ki Ebu Kuhafe Mekke fethine kadar bu nuru görememişti. Evinin içindeki nuru, sokaklarına çok yakın yerlerde dolaşan, gezen nur abidesini Hz. Muhammed'i görememişti. O gün Mekke fethedilirken Ebu Kuhafe'nin içinde küfür buzları da erimiş, onun içinde de bir fetih olmuştu. Oğlu için bu bir sevinç kaynağıydı. Ama babasının elinden tuttu, bayram sevinci içinde Allah Resulü'nün huzuruna getirdi. Allah Resulü kayınpederinin babası, yari karının babası, sadık arkadaşının babası, Ravze'de dostunun babası. İhtiyara zahmet verdin dedi. Biz onu ziyaret eder, ona telkin ederdik buyurdular. Hayır ya Resulallah, sizin kademi pakinize onun gelip yüz sürmesi gerekirdi. Baba, orada yaşlı baba, cihanı tartabilecek ağırlık bakımından en büyük sözü söylüyordu. Bütün cihana bedel, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylüyordu. Siz görün ki Ebu Kuhafe'nin tek yekta evladı Ebu Bekir bir kenara çekilmiş hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Niye ağlıyorsun ya Ebu Bekir? İşte orada büyük insan, büyük insana yakışır şu ifadede bulunur. Babam geldi, sana teslim oldu, hidayete erdi. Babamın yerinde Ebu Talib'i görmek isterdim ya Resulallah. İşte onun için ağlıyorum. Babam bana ne kadar yakınsa o da sana o kadar yakındı ama fakat o da vapuru kaçırdı, şu mukaddes cümleyi söyleyemedi. İşte kainatın tarrakalarla anlattığı, insanın içten içe denizdeki dahili dalgalar gibi dalgalanıp durduğu, anlatmaya çalıştığı La ilahe illallah hakikati, kainatın, sistemlerin karşısında serfuru ettiği büyük hakikattır. Bu hakikat gönlünde ummanlar meydana getirdiği her fert böyle coşacak, böyle taşacak, böyle dalgalanacak, imansızlık karşısında kalbi kalaktan çatlayacak hale gelecektir. Sokaklar imansızlarla dolu. Talim terbiye yurtları yuvalarında pek çok imansızlar gezip tozuyor. Daha nereler, nereler senin benim evladımız, kardeşimiz, torunumuz, imansız onlarla dolup taşıyor. Bu imansızlardan mürekkep, bu korkunç tablo karşısında kalp müteessir olmuyorsa kalbi hayat sönmüş demektir. Vicdan müteessir olmuyorsa insanda vicdan kalmamış demektir. Allah bize vicdan, insaf ve izan ihsan eylesin. Doyduğumuz, kalbimizi onunla meşbu kıldığımız marifeti ilahiyle bütün kalpleri tenvir ve tezyin buyursun. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'an nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kuri'el Kur'an festemi'û leh. Ve ensitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebi, inna erselnâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîrâ. Sadakallahu. Elhamdülillah. Elhamdülillahi hamden kâmilîne kemâ emer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhun nebiyyül muteber. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار
وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين اللهم صل وسلم. İbadallah, Allah'ın kulları, İttakullâhe ve ati'ûh. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan çok korkun. Korktuğunuz için yine onun himayesine girin ve ona itaat edin. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Allah adaletle, dürüst yaşamakla size emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi her hadiseyle kendini size hissettirip sizi gördüğünü gösteriyor ya. Yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüksek olan İslamiyet'in afakınızda yükselmesi uğrunda varınızı, yokunuzu o yolda sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşüne kendinize gelesiniz, doğruyu bulasınız, doğruların varacağı cennete emn-i eman içinde dahil olasınız. Akimis salah, inne salate tenha anil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tesma'un. Sadakallahu azim.